Herkese Finlandiya'dan merhabalar. Yepyeni bir programla karşınızdayız. Bugün Pasila'dayız. Helsinki Pasila'dayız. Turizm fuarı başladı. Kuzey Avrupa'nın en büyük turizm fuarlarından birindeyiz. Helsinki'deyiz. Fuar alanındayız. Ve konuğumuz var. Konuğumuz Özgür Bey. Yıllardır Finlandiya'da turizm işiyle uğraşıyor. Özgür Bey, sizi bir tanıyalım. Nerelisiniz? Kaç yıldır Finlandiya'dasınız? Merhabalar öncelikle. Mustafa Bey, ben teşekkür ederim öncelikle bu programı beni davet ettiğiniz için. Ben şimdi 19 yıldan biraz fazladır Finlandiya'dayım. Aslen Karslıyım. Doğma büyüme Ankara. Ankara'dan daha sonra işte eşimle tanışma yoluyla ben buraya geldim. Daha doğrusu öncelikle birlikte başka yere gidecektik ama buraya geldikten sonra burada kalmaya karar verdik. İşte 3 hafta sonra. Hatta 3 hafta gidiş dönüş bilet almıştım. Sonrasında işte burada ne yapabiliriz diye düşündük. İşletme okumuştum. Burada da biraz zordu dil bilmediğimiz için şartlar. Orada hem dil kursuna gittim. İşte daha önce Türkiye'de otellerde de çalışmıştım okurken. İşte Radisson Blu otellerine girdim. Orada yaklaşık 7 sene çalıştım. Aynı zamanda turizm ve turizm acentacılığı okulu var. O okula katıldım. Aynı zamanda dilimi öğrenirken onu da bitirdim. Onun ardından burada işte lisanslı Türkçe, Fince, İngilizce rehberlik lisansı aldım. O arada da işlerimi kendi kendime hani biraz daha oturtmaya çalıştım. Bildiğiniz gibi burada vergi ödemeleri farklı olduğu için ayrı bir şirket kurmak zorunda kalmıştım. Şirketinizin ismi neydi? Şirketimin ismi Carissa Travel Group Limited. Helsinki'de? Helsinki'de şirketimiz. Yaklaşık 2012 yılından beri faaliyet göstermekteyiz. 2017 yılında da Limited şirkete dönüştük, yani belli bir büyüklüğe ulaştıktan sonra. Şimdi dünyanın her tarafına hizmet vermekteyiz. Yani müşterilerimiz Latin Amerika, Kanada, Asya, Türkiye, Orta Doğu, Lüksemburg, Fransa, aklınıza gelebilecek dünyanın her yerinden müşterilerimiz var şimdi. Bizim yıllardır dile getirdiğimiz, ben ve Necdet kardeşim yıllardır dile getirdiğimiz Finlandiya'da neden Turizm Bakanlığı yok? Burada ihtiyaç gerçekten, ben Finlandiya'nın büyük bir potansiyeli olduğunu düşünüyorum. Evet. Ama Turizm Bakanlığı yok. Bunu potansiyeli pek göremiyorum. Siz nasıl? Ya ben şöyle söyleyeyim, mesela ben burada kimseden yardım almadan bu işi başardım. Daha önce birçok Türk yine yapmış. Şimdiye kadar ayakta kalan ve bu işten tek para kazanan olduğumu biliyorum. Ve şu anda bizim 9 çalışanımız var. Hani işlerde Covid'den sonra terse dönmüştü ama Covid'den sonra da tekrar yukarıya çıktık. Yani kapasite olarak büyüdük, ciromuz büyüdü, müşteri sayımız arttı. Finlandiya şöyle bir durum var. Ülke ekonomisinin getirdiği zorluklar sanırım. Evet, biraz, şu an öyle bir zorluk var. Zorluk var. NATO'ya girmesinin ardından da turizm biraz sadece bölgesel olarak ele alınmaya başladığında. Bu da yani birçok yerden gelirleri kestikleri için bölgesel olarak neler yapabiliyorlarsa onu yapıyorlar. Ve ülke toplamında çok turist olarak görsek de yani %3'ün altında olduğu için hani o seviye belki %5'in üstüne geçtiği zaman dikkatlerini daha fazla çekecektir. Evet, Şu anda o yani turizmden gelen biri olarak Türkiye'de turizmin hem turist seferliği bölümünü okuyan biri olarak yani biz büyük potansiyelin olduğunu düşünüyoruz. Son 3 yıldır mesela yazın buradayım. Yazın birçok turist geliyor. Sebebi soruyorum. Diyor ki Akdeniz çok ısındı. Biz cool vacation dediğimiz artık böyle serin ülkelere gitmek istiyoruz. Değişik yerleri görmek istiyoruz. Buraya gelenler zaten kimse kum ve güneş için gelmiyor. Evet, yani Finlandiya egzotik bir ülke olduğu için mesela kışın biliyorsunuz Türkiye'den de çok müşterileriniz var böyle üst tabakadan gelip böyle kuzey ışıklar. Biz zaten Türk Hava Yolları'yla ortak çalışıyoruz. Yani ortak dediğim hani onların uçuşları var direkt. Biz de buradan paket turu yapıyoruz. Evet. Uçakları da biz alıyoruz, yerleri de biz alıyoruz. Bir paket yapıp Türk pazarına sunuyoruz. Bunu aynı zamanda Malezya'ya da sunuyoruz, Singapur'a da sunuyoruz. Evet. Bilmeyenler için söyleyelim. Türk Hava Yolları İstanbul'dan Rovaniemi dediğimiz Finlandiya'nın
Lapland, evet, Lapland bölgesine uçuşlar yapıyor. Oraya gelen müşteriler zaten Türk Hava Yolları'nda sadece Türkiye'den değil, birçok böyle Arap ülkelerinde zenginler, hani biz kuzey ışıklarını görmek istiyoruz, Noel Baba'yı görmek istiyoruz, geyikleri görmek istiyoruz, husky köpekler, bu turları görmek isteyenler, herkes Türk Hava Yolları'nı kullanıp direkt Rovaniemi'ye uçuş yapıyor. Evet. Ya zaten paketlerin de farkı var. Yani mesela atıyorum şimdi Türk Hava Yolları online bilet aldığınız zaman biraz daha yüksek oluyor. Evet. Ama paket turların içerisinde daha uyguna denk geliyor. Yani içinde işte bu bahsettiğiniz husky turu, geyik turu, buz otel gezisi turu, Noel Baba köy gezisi, Noel Baba ile buluşma, bu ücretsiz zaten. İçeride resim çektirirseniz ekstra para ödüyorsunuz. Yine nedir? Buz kıran safarisi var. Evet. Bunun gibi değişik aktiviteler, kuzey ışıkları özellikle. Ve bu sene de en yoğun dönemlerden biri mesela şu ana kadar 11 Aralık'tan beri yaptığımız turlarda hiçbir tane kuzey ışığı görmeyen olmadı. Geçen sene yaptığımız turlarda da sadece 2 turda görülmedi. Hepsinde görüldü mesela. Ya bu şey yani bir doğa olayı ama sadece kuzey Aslında ışığı. sadece doğa olayı olarak bakmayın. Biz de bazı seçimlerimizi ona göre yapıyoruz. Evet. Çünkü yılların verdiği bir tecrübe var. Ya mesela Şubat ayında seçtiğimiz tarihler özellikle kuzey ışıklarına yönelik tarihler. Evet. Yani Şimdi şunu söyleyelim, bilmeyenler için Türkiye'de Finlandiya'yı ziyaret etmek isteyenler için Finlandiya ne sunuyor? Bir, yazın gerçekten de çok güzel böyle bir doğası olan, Evet. göller ülkesi, sakin dedi, rahat bir ülke. Artı böyle mimarisidir, eğitimidir, çok güzel böyle imajı olan, Türkiye'de çok güzel bir imajı olan bir ülke. Kış olduğu zaman zaten biliyorsunuz Lapland özellikle işte kayak sporları olsun, husky turlar olsun, geyik turlar olsun, kuzey ışıkları olsun. Böyle doğası müthiş bir ülke. Evet. Ya sizin hani en başta bahsettiğiniz bu işte neden turizm gelişmiyor? Mesela Finlandiya şöyle bir özelliği de var. Hem Baltıkların hem Nordiğin tam ortasında yer alıyor. Evet. Ve burada çok turist oluyor ama o turistler burada konaklamıyor. Sorun burada. Evet. Yani biz bir Finlandiyalı şirket olarak gelirimizin %90'ı Finlandiya dışında. Evet. Yani Norveç, İsveç, Danimarka, İzlanda, Faroe Adaları, Burayı böyle bir Grönland. transfer olarak. Evet, benim şirketimin kazancının %90'ı yani gelirinin, revenue'sunun %90'ı o ülkelerden geliyor. Finlandiya'da geçiş noktası ya konaklamıyorlar ya overnight gemiyle geliyorlar. İşte İsveç'ten ya da ne bileyim Tallinn'den geliyor burada ve diğer buradan servisi, diğer hizmetleri kullanıyor. yani Otel kullanmıyorsa da diğer hizmetleri. otobüs kullanıyor. Evet. Bir yemek yana gidiyor. Evet. Ve bu sadece Türkiye değil, bütün ülkeler için bu şekilde. Özellikle bu Rusya ile olan sorundan sonra gemilerdeki azalma da bunu etkiledi. Evet. Yani hala mesela İsveç'e gemi gelirken Finlandiya'ya aynı gemi gelmeden direkt Tallinn'e uğruyor. Doğru. Yani bu tip sorunlarımız var. Onları da devletin halletmesi lazım. Bizim yapabileceğimiz bir şey Peki yok. şunu sorayım. Şimdi Finlandiya'da bir turist akını oldu. Bu altyapısı var mı? Yeterince otelimiz var mı? Destinasyon yeterince şey Var. Ya kaldırabilir. Kaldırabilir. Sadece yukarıda yok, kuzeyde yok. Evet. Biz daha önce şeyi de konuşmuştuk biliyorsunuz Finlandiya bir motor sporları ülkesi. Evet. Dünyanın birçok yerinde. Orta Finlandiya'da bu daha çok. Evet. Yani biz hani bir arkadaşla böyle turizmle ilgili konuştuğumuzda demiştik yani burada formula yarıştırılırsa altyapısı kaldırabilir mi? Dedi kaldıramaz dedi şey. Yani Şu an için kaldıramaz formülayı. Evet. Formülayı kaldıramaz. Hani birden bir akın bir hafta sonu geldi. Bütün oteller dolu ne yapacağız? Aynen. Yani bunlar ileriye doğru yapılacak yatırımlar. Turizmcisiniz. Siz bu şeyleri, vizyonları zaten görüyorsunuz, takip Görüyoruz ama ediyorsunuz. tabii şey var biraz da ya şöyle bir şey söyleyeyim. Finlandiya'da sonradan göçmüş birisi olarak önünüzde daha çok problemler çıkıyor. Yani 2-0 geriden başlıyorsunuz. Yani Tabii. ne kadar isterseniz yani bir bankaya da gittiğinizde, bir başka yere de gittiğinizde her şeyi kendiniz en iyi şekilde yaptıktan sonra size bir şeyler
önünüze gelmeye başlıyor. Çünkü sürekli yani öncelikle ben anlıyorum bunu. Yani nasıl Türkiye'de öncelikle Türk işletmeci Tabii. korunacaksa Aynen. burada da, ama ben sonuçta Finlandiya'ya vergi verdiğim için bu böyle bir ufak tefek şeyler var. Yani bizim mesela tamam. Bürokrasi problem. Ya bürokrasi değildi işte bazı isteklerde işte mesela ortak bir şey yapalım dediğiniz zaman sizi tercih etmiyorlar. Böyle sorunlar var. Yani sen kendin güçleneceksin ki kendin yapabilirsin. Ki ben zaten bunları gördükten sonra zaten daha ileriye gitmeye başladık. Çünkü kendi yanında kavrulmadıktan sonra hiçbir şey yapamayacağını gördük. Bu arada medyatik bir şey söyleyelim. Size de gerçekten Türkiye'den böyle medya olsun, sanatçılar olsun falan ziyaretçileriniz oluyor. Oluyor, evet. Oluyor değil mi? Oluyor. Neyi görmek istiyorlar? Böyle hani onları biz daha sonra Instagram'da görüyoruz. Geldiklerini bilmiyoruz tabii bunlar şey olduğu için. Şimdi bizde bu gizlilikten dolayı zaten Tabii. söyleyemiyoruz. Yani bunu bilen bir Türk Hava Yolları var, bir de biz Evet, biliyoruz. evet. Hani o uçak onlar getiriyor, servisini biz burada veriyoruz. Daha sonra görüyoruz ki Özgür Bey'le şeyi gezmişler, Lapland'ı gezmişler. Ya artık birçok yıllardır bu işi yaptığımız için hani birisi birçok kişide de direkt telefonum var yani hani bildiğiniz bir tek ünlü de hani direkt beni arayabiliyorlar hani o derece. Fatih Terim geldi mi? Yok. Bekliyoruz Fatih Bey. Yani futbolcuların yani bildiğiniz o bütün ünlü futbolculardan birkaç tanesini direkt arıyor. Arkadaşlarımız gelecek, yardımcı olsun, numaranı vereceğiz falan. Veya birkaç oyuncudan. Artık bu şekilde gidiyor. Ronaldo da geldi. Ronaldo da geldi ama onu burada daha büyük şey var biliyorsunuz. Tabii ama yani büyük bir şey oldu. Büyük bir reklamı oldu Tabii, birden. Yani tabii. orada bir resim paylaştı. Hani Tabii. gölde yüzme falan resmini Tabii paylaştı. yani Dünyada böyle. ülkenin yapamayacağı reklamı o yaptı. Aynen bir fotoğrafla. Bir fotoğrafla milyonlarca takipçisi olan Belki birisi. Finlandiya'nın zaten turizmde en iyi reklamını yapan, buraya gelip böyle kendi başına gelip ünlülerin paylaştığı fotoğraflar, Aynen. gösterdiği videolar. Aynen. Ya biz de işte o gizlilikten dolayı onlar Tabii, paylaşmadan tabii. bir şey Biz yapamıyoruz. onu şaka olarak söyledik, Evet, aynen. biz paramızı alıp kenara çekiliyoruz sadece. Evet. Hizmetimizi verebilmek. Evet, Türkiye'den Kuzey Avrupa'yı görmek istiyorsanız, Finlandiya'nın böyle egzotik havasını, atmosferini, kuzey ışıklarını falan görmek istiyorsanız Özgür Bey'le iletişime geçebilirsiniz. Size en iyi şekilde yardımcı olacaktır. Buradan eklemek istediğiniz bir şey var mı? Şöyle bir Zaten şey söyleyeyim. sizin Dünya daha çok bozulmadan gelin ve mutlaka görün. Evet, Finlandiya mutlaka görülmesi gereken bir ülke. Ben 17-18 senedir Finlandiya'da yaşıyorum. Doğası müthiştir. Müthiş bir doğası var. Yani bunu, evet bu... Ki dünyadaki bu iklim değişimi de burayı artıya doğru geçiriyor. Yani en çok tercih edilen özellikle şimdi Orta Doğu'dan özellikle yani Orta Doğu derken Kuveyt, Suudi Arabistan, işte Katar oralardan çok fazla talep gelmeye başladı. Evet. Yani bir önceki senelere göre hani 3-5 tane olurken şimdi 40-50 tane olmaya başladı. Tomar paralarla geliyorlar burada şey görmek için. Yani doğayı lüks görmek ve kalite istedikleri için işte bir tek sorunumuz da Finlandiya'da gerçek luxury'yi bulmak. Herhalde ben yapana kadar olmayacak. Evet, buranın lüks Yani bizim Türkiye'deki lüks anlayışı Tabii, burada yok. Aynen, bura Kuzey Avrupa'nın bu zaten dizaynı böyledir. Evet, minimalist. Minimalist, sabit ve şeydir. Yani sadedir şey. Evet. Bir başka programımızın sonuna geldik. Evet, Finlandiya'yı düşünüyorsanız, turizm destinasyonu yeri olarak düşünüyorsanız Özgür Bey sizi bekliyor burada. Kendinize iyi bakın. Finlandiya'dan selamlar. Finlandiya'dan selamlar. Teşekkürler herkese. Teşekkürler.